Hocam Mert Başaran. Ha. Mesela geçen gün partneriniz Benim partner, onunla biz bilerek atışıyoruz bazen. kardeş gibi Ya benziyorsunuz. bana da benziyor. Seviyorum ben Evet. Mert'i. Biz Evet. bazen mesela gittiğimiz yere beraber atışırız. Mesela Oytun bana bazen geçir diyor. Seviyorum ben onu. Yani biz ona dövüşmeyi. Mesela diyor ki sevgilinizi diyor çeyrek altına alın. İşte sevgililer gününde. Ya ben de diyorum ki kardeşim ortalama ömür 74. Ya biriktir yapma şu. Ya tabii ki insan biriktir ama biriktir artık biraz boz. Ezberleri boz. Ya hayat bir gün, o da bugün ya. Yani lan ye geç boş ver diyor. Hani ben bazen böyle şeylerim Evet, vardır evet, benim. evet. Ya çünkü mesela bugün ben belki de son kahvemi içtim. Allah Ama korusun. öyle bu dünya ama. Yani bulduğunca götür. Ben hep böyle yaparım. Bana diyor hocam neyi götürüyorsun? Ya, ne bulduysan diyor. Mesela kuru fasulye mi yiyorsun? Oradan köfte çıktı. Götür. Ya götür işte. Oradan ne çıktı? Mesela bazen hocam diyor güzel kaymak geldi. Getir lan bir tane getirin gelin diyorum. Çünkü zevk insanın şeyidir. Allah'ın verdiği zevkler var bize. Çok güzel şeyler bu değil mi? Allah bize tat vermiş. Burun koku vermiş değil mi? Zevklere bakar mısın? Yutmak bir zevk. Ondan sonra güzel idrarını yapmak bir zevk. Bu zevklerden yararlan ya. Ye, iç ama dozunu kaçırma. Bazen kaçırdığım da oluyor. Üzülüyorum. Ama diyorum, üzülme diyorum, iyi oldu diyorum. Böyle kendim bazen şey yapıyorum. Onu tartılıyorum bir. Azıcık göbek yapmışım. Anam diyor ulan yine göbek çıkmıştı. Hemen yememeye başlıyorum. Bu dünya böyle. Dünya nasıl biliyor musun? Klima gibi. Çok ısıtınca kapatırsın. Çok soğuyunca biraz açarsın. Bu dünya böyle gider. Evet. Ya Dediniz sen yolda hep 100 kilometre hızla mı gidiyorsun arabayla? Hayır. 120 yapıyoruz, 80'e düşüyoruz. Bazı yollarda 30'a geliyoruz değil mi şehir içerisinde? Hayat bir araba kullanmak gibidir. evet. Böyle. Peki hocam ben o röportajınızı dinledim. Diyorsunuz ki çocuklarınıza miras bırakmayın. Ha bırakmayın değil mi? Kendi kazansın ya. Ben şunu merak ettim. Mesela Oytun Erbaş yatırım yapmıyor mu hiç? Ya ben yapıyorum da zaten ben çok yiyen bir adam değilim ki. Ya benim hayatta birkaç zevkim var ya. Kalem. Ben kalem alırım. Gittiğimde kalem hastalığı var benim. Defter alırım ben bir yazarım işlerini. Küçükken de böyleydim. Ben küçükken 4 yaşındayken anneme dedim anne defter almaya gideyim mi? Giderdim 20 tane sayfalık defter alırdım. İlk sayfaya O, ikinci sayfaya Y, üçüncü sayfaya çiçek, dördüncü sayfaya böcek. Defter bitti. Aa, Sonra tam bir saat sonra anneme bir tane de defter aldı. Girdi bakkala yine 20 sayfalık bir defter. Yine başlar çiçek, böcek, resmi. Ondan sonra bir de şöyle küçük bir hata olurdu o yaparken. Nasıl silinecek o? Çünkü tükenmez. Nasıl sileceğiz onu? Tükrüklen biraz. Çünkü benim babam muhasebeciydi. O böyle defterler, tecetleri, mizan defterler yaparken böyle dilinle hafif yapardı, silerdi çıkartmak için. Ben de ona öğrendim. Aynı rol model. Hop, cart. Ne olurdu o sayfa yırtılırdı. Yırtılırdı. Sonra bir daha bakkala. Yani bu ritüel. Günde 3 defa aynı şeyi öğrenmişim. Hala gittim yani defter alıyorum. Bu hastalık. Defter ve kalem hastalığı. Bu. Yalnız yediğim yemek ne olursa yerim. Bamya, pilav, ekmek margarin. Ne ararsan yerim. Seçmem. Param varsa yerim, yoksa yemem. Böyle. Ondan sonra kız arkadaşım varsa mutlu kolumu atar gezerim. Yoksa anamı elimi kolumu atar gezerim. Hiç yoksa bizim kardeşim var bir tane. Gel kız buraya deyip ona elimi atar. Yani bir şekilde böyledir. Kahve yoksa çay içerim. Çay yoksa su içerim. Su yoksa birini gider öperim. nasıl? Ya gider birini öperim. Tanıdık biri var ya mesela. Gelsin öpeyim derim ya. Hiçbir şey yok yani. Yani beraber mutlu olalım. Yani bu hani teşbih yani. Bu yani böyle metaforik yani. Bir yerde espri yaparım, gülerim. Evet. Bakarım bir ortamda böyle herkes Nemrut olursa bir fıkra anlatırım gerizekalı gibi. Yani ama garantilidir gülünmesi. O ortamı yumuşatırım. Yani kimse de çünkü böyle bir hakkı yok yani tamam. Biraz daha hayatı ironiye almak. Biraz mutlu olmak gerekir. Moral, motivasyon çok önemlidir hayatta. Böyle geçirmeye çalışıyorum. Evet. O kadar. O da bir metafor. Çocuğunuza bırakmayın. O şu demek yani. Kendin yaşa kendin. Boş ver ne haltı varsa yesin o. O kendi kazansın, kendi biriksin, kendi hayatını. Unutma öldürmeyen güçlendirir. Kendi ayakları üzerine basmayı öğrensin. Bir şey bırakma. Söyle. Ben sana bir şey bırakmayacağım. Kendin yap de. Bırakacaksan bile Bırakma bravo. bırakmayacağım de. Ya bütün Bill Gates'in oğlu şu. Ya Bill Gates'in oğlu Türkiye'ye gelmiş. Bana rehber anlattı. Çocuk demiş ki ben deri ceket alacağım rehbere. Sormuşlar kaç dolar işte. O zaman parasıyla işte 1000-1500 dolar. Para yok. Rehber kendi vermiş ya. Çünkü rehbere verilen para deri ceketten daha fazla. Oğlanda para yok. Aa. Oğlana demişler ki otelin bu. Bu seni gezdirecek. Bitti. Aa. Yani bunlar en zengin insanlar Evet. dünyanın. Bir çocuğa yapılacak en kötü şey onu şımarık büyütmek. Bu. O metaforu bu.
Onun çocuklarınızı böyle yapmayın. Mesela ne dedim ben orada? Onu bunu biriktirmeye çalışmayın. Kendiniz yiyin, için, harcayın. Evet. Mert Paşa'dan dedi ki işte öyle şey mi olur? Yaşlılıkta sana kim bakacak? Ya ne yapayım işte buluruz birini. Yani değil mi? Bakar O birileri. zaman düşünürüz O zaman diyorsunuz, düşünürüz öyle yani mi? sonuçta evet yani sonuçta bakıyorsunuz evlenirsen biraz hanımla beraber şey yaparsın. O bakmazsa azıcık kardeşinle birbirinizi tutarsınız. O da yazık yaşlıdır. O tutmazsa komşuna ya tutarsın ya. Tutunacak adam çok. Bu kadar plan yapmak falan. Tabii ki. Yani şöyle bir şey var. Ben hep söylüyorum. Planlı ödev mi son güncülük mü? Şimdi yapılan çalışmalarda planlı yapılan derslerin çok doğru olduğu, düzenli olduğu ama yaratıcı olmadığı gözükmüş. Son güncüler daha yaratıcı. Şimdi son gün yapınca ne oluyorsa o adrenle beraber aklıma değişik şeyler geliyor mesela. Bir slide hazırlıyorum. Ben bütün slaytları son gün hazırlarım. Son akşam. Mesela bir yere gidiyorum mesela kongreye. Geçen Kıbrıs'a gittim. Konuşma saat 8'de ben gece 4'te slide hazırlıyordum. O da nasıl biliyor musun? Aklıma ne geldi? Azıcık oradan aldım, azıcık buradan aldım. Ulan bir baktım herkese çok iyi olmuş. Ya ben onu abi sen affedersin son 2 saat hazırladım. Evet. Ama böyle güzel güzel yaptığın zaman slaytlar düzenli oluyor mu? Yaratıcı olmuyor. O zaman son güncü mü olmak lazım? Düzenli mi? İkisi de doğru. Düzenli de olmak lazım, son güncü de olmak lazım. Evet. Yani hayatta o dengeyi, o şeyi tutturmak lazım. Evet. Yani. Bir de hocam derler ki böyle hani bir bardak su verinin olmasın mı? Hani Ya olsun. hayır bak. Bir nefes Eş ya. anlamında. Tabii nefes. Benim hep bir bardaklı verenim var suyu. Maşallah ne güzel. Yani ilerisi için derler hani bunu. Yani. Yani bakarım eğer bana uygun bir kız olursa, yani huyu huyuma uyarsa onunla evlenirim. Çocuk da yaparım. Ben mesela 5 tane 10 tane çocuk yapmak istiyorum mesela. Samimi söylüyorum. Ben bir tane bak evleneyim 10 tane yapacağım. Bak duyarsınız yani. Bak, buraya da yaz bu programı. Altına yaz bu programı. Oytun Erbaşı evlenirse 10 çocuk yapacak diye. Minimal yapacağım. Evet. 10 minimal ama. Eş kriterlerinizi de o zaman. Eş kriterini uyumlu bana. Uyumlu ne? Tok. Aç gözlü olmayan. Benle yetinebilecek beraber. Suyumuz var su içelim. Çayımız var çay içelim. Abi çayımız var. Yok ben kahve de isterim. Kahve yok bugün. İsterim. Parazit yapma ya. Noise yapma. Gürültü yapma. İsterim. O zaman isterimse affedersin git kendin iç. Beni neden zırıltıyorsun? Beni yormayacak bir eş. Sürtünme yapmayacak. Hocam bunca yıllık yani sonuçta gençsiniz de hani bu yine de hani bu kadar yıldır böyle biri hiç çıkmadı mı karşınıza? Olmuyor. Şöyle oluyor mesela. Ego o devreye giriyor. Yetinme yok. Mesela yetinme şu demek mesela. Burnumu sildik değil mi? Ama başka yok bundan. O zaman ayakkabını da bununla siliver. Mesela bununla kavga edilir mi mesela? Burnumu sildiğin şeyle ayakkabı silinir mi? Ya öbür köşesinde siliver ya. Ya böyle saçma sapan şeyler. Boş şeyler. Ya bakıyorsun mesela herkes şuraya tatile gidiyor. Ben hiç böyle gitmedim. Ya boş ver sen buraya gidiver. Yani karşılaştırma hep bunun sonu yok. Hep böyle insanlar mı çıkıyor? Ya insanın hepsi böyle Karşınıza. artık. Hepsi böyle ama. Hepsi böyle. Yok mu hocam? Ya var Böyle olmayan insanlar çok. Ben ya görüyorum. mesela şöyle oluyor mesela. Mesela bir kadından şey istiyorsun mesela. Ya şefkat ondan sonra işte huzur. Evet. Hani annesel şeyler. Hani ne diyor? İşte huzur versin. Çocuğuna baksın. Onları güzel yetiştirsin. Analık yapsın istiyorsun. Bakıyorsun analık yapacak. Kendine bakamıyorlar. Ben hiç sevmem pasaklı insanlar. Şimdi çocuğun kendine bakamıyor. Çocuğun da pasaklı olur. Evet. Güzel baksın onu. Onu mesela biz hiç evimize anahtarla girmedik. Anam beni evde bekledi hep. Ben kapıyı çaldım. Ben de şu yerleşti. Güvenli bağlanma. Kapıyı çalarsa orada. Evet. Ben de kapıyı çaldım. Hep dersimi çalıştım. Şimdi şöyle bir anne var mı? Orada burada geziniyor. Çocuk alo baba annem yok evde. Bakıcı gel. Amanın kaos. Ya bu çocuk kaçta geliyor? 5'te. İşte dur ben şunun başında ya. Yani bu kadar. Çocuğuna bakan bir anne istiyorum. Anne istiyorum. Ben bir kadın istiyorum. XX bir kadın. Gerçekten bir kadın. Yani çocuğuna bakan, onu çünkü güçlü annenin güçlü çocukları olur. Tabii. Öyle. Bir baba olarak da ben de ne yapayım işte işte eve biraz para getireyim. Onların süper egosunu oluşturayım. Hey lan böyle olmaz. Masaya vurayım biraz. Bırakın şimdi hıyarla oyarım hepiniz diyeyim. Baba figürü olayım. O zaman çalışan bir anne olmayacak. Ya olabilir ne de Olabilir olmasın. mi? Tabii ki öyle de olabilir. Yani bir çocuklarınız mesela dadıyla büyüsün ister misiniz? Hayır. Çocuklar da kim büyütürse o kadar olur. Çocuklar büyütülen kadar olur. Evet. Benim çocuklarımın anası büyüsün, babası büyüsün. O zaman çocuk olunca hanım evde olacak. Ay, baksın ilk 2 yaş, 3 yaş baksın. 10 tane doğurursa da hepsi bakar. Evet. Ya böyle birine çıkmamış olması ilginç geldi şu ana kadar. Çıkıyor ama. Ha.
Ben ne gördüm biliyor musun? Bir şey sana aitse seni buluyor. Muhakkak tabii. At avrat nasiptir derler. Bunu hiç unutma. Ben hep ayrıldım, daha iyisini buldum. Hep mesela ayrıldım, hiç canım sıkılmadı. Hep daha iyisi geldi. Sen niyeysen bir de o geliyor. Ben büyüdükçe, beynim geliştikçe hep onlar geldi. Bu frekans olayı doğru, biliyor musun? Evrende. Şimdi şöyle bir şey var. Fransız koku endüstrisi şunu keşfetti 1980'lerde. Bir şeyin sarımsak gibi kokması için sarımsak olması gerekmiyor. Ne demek? Bu da sarımsak gibi kokuyor. Neden kokuyordu? Moleküler şekline baktılar. Biri böyle, biri böyle. Bu sarımsak gibi kokuyor, moleküler şekli. Evet. Bu molekül benzemiyor birbirine. Benzemiyor. Baktılar ki meğersem salınımları aynıymış, frekans. Eğer bu saniyede 20 defa aynısı frekans varsa moleküller şu hareketi yapar evrende. Şöyle, bir de böyle. Evet. Yani hem böyle bir topaç hareketi yaparlar, iki boyutta, hem de topaç yaparken şöyle yapar bakın. Şöyle salınır. Küçük titreyerek topaç hareketi yapar. Bu kütle spektrofotometrisinde bu frekans ölçülebilir. Eğer iki molekülün salınım frekansı aynıysa burunda aynı kokuyu yapar. Yani aynı frekansa titreşen şeyler aynı proteinleri uyarırlar. O zaman bu da böyle. Siz mesela gül var ya, gül burnunuzda aynı gül gibi titreyen proteine dokunuyor. Yani nasıl biliyor musunuz? Gülü kokluyorsunuz ya. Gülün frekansı burnunuzda kimi buluyor biliyor musun? Tarçını bulmuyor. Aynı frekans buluyor. Yani bu 20 titreşiyorsa burundaki 20 çana vuruyor. Onun için diapazon da böyle. Bunu titreştirdiğiniz zaman kim titreşiyor biliyor musun? Aynı bunun gibi titreşiyor. O zaman sonuç şu. Siz kimyon kokusunu almak için burnunuzda kimyon gibi titreşen çana vuruyor. O zaman burnunuzda kimyon var mı sizin? Var. Tarçın var mı? Var. Orada bekliyor. Kimyon o çana vuruyor. Aynı frekans. İnsanlar da böyle. Biz de bir süre sonra aynı frekans insanları çekiyoruz ve buluyoruz. Çekim yasası var yani, öyle mi? var. Safsata değil. Şöyle oluyor. Ben 10 yıl önce 25 titreşiyorum. Aynı 25 geliyor bana. Mesela o zaman nasıl oytunum ben? Uçarı kaçarı daha büyümemiş çocuk. Aynısı geliyor biliyor musun? Olgunlaştıkça sana da olgunlaşmış insana geliyor. Bazen hani mesela böyle görüyoruz işte çok güzel kızlar, kadınlar, çok zengin ama böyle hani fiziken Hiç önemli benzeşmeyen değil. Hiç önemli insanlarla. değil. Onların iç frekansları aynı. Yani iyi bir beraberlikleri varsa aynı frekansta titreşiyorlar. Bir laf var ya, hani her şey benzerini buluyor. Onun için şunu söylemek istiyorum. Şimdi bana biri sorsa, Oytun sen ne kokusu alayım mesela bugün? Tarhana kokusu alıyorsun. Tarhana kokusunu almak için tarhanadaki bütün domates, biber, işte ne var içinde, yoğurt, hepsinin tek tek frekansları var ya, o frekansların hepsinin burnunda var. Yoğurt kendi frekansını titreştiriyor. O yoğurt demek senin için. Yani yoğurdun frekansını titreştiriyor. O onun frekansı. Yani aynı yemek senin burnunda pişiyor. Peki bunu Yani şunu demek istiyorum. O kokudaki frekanslar senin burnuna gidiyor. Bu yoğurdun frekansı yoğurdun zilini çalıyor. Anladım. Bu kimyonun zilini çalıyor. Aynı yemek bir defa daha pişiyor senin burnunda. anladım. Peki bunu başka şeyler için de Hepsi. mesela bir ev istiyor, villa istiyor kişi. Bak, ben sana korkunç bir şey söyleyeceğim. Gelecekte bir ilacı vermeyeceğiz biz ağızdan. İlacın titreşim frekansına uyan bir dalgayı gönderip manyetik olarak o ilacı taklit edeceğiz. Evet. Bunu en çok şimdi suda yapıyorlar. Suyun oksijen atomunda. Yani oksijen atomunun frekansını değiştirip onu farklı bir moleküle dönüştürüyorlar. Yani. Şimdi bu çok ünlü. Yani ilaç işi bitecek gelecek. Her şey frekans. Bunu bilin. Yani gelecekte frekanslarla mind control, frekanslarla insanların damarlarındaki damar plaklarının eritilmesi, frekanslarla kalp hızının değiştirilmesi, her şey. Mesela bazen düşünüyorum bir şey, telefonda görüyorum. Bu da mı aynı şey? Ya o şöyle 6. his o. Beyin predikte ediyor bazı şeyleri. Yok, hayır, akıllı telefon diyorlar ya. Tamam. Yani işte ben bir şey düşünüyorum, pat diye karşıma çıkıyor. Evet. Çünkü beyniniz onu önceden bilebiliyor. Mu? Bu O da sizin göz hareketlerinizden ne kadar heyecanlı olduğunuzu, şimdi tele de başladı. Yani şunu biliyor. Siz heyecanlı olduğunuz zaman, mesela siz kaygılısınız.
kendinizi rahatlatmak için neye baktığınızı biliyor. Ya da neye baktığınızda elinizin terlediğini ve göz bebeğinizin büyüdüğünü biliyor. Bu sefer şunu biliyor. Siz göz bebeğiniz büyüdüğü zaman, eliniz terlediği zaman sizin heyecanlarınızın farkında. Bu sefer size o şekli çıkarıyor size. Yani hoşlandığınız şeyleri biliyor bu. Ama siz nasıl okuyor bu? Beyin dalganızı okumuyor siz. En direkt yollar yalan makinesi gibi. Göz bebeğiniz, teriniz, hatta wireless'ta kalp hızını okuyor. Şu anda. Bu sefer şunu biliyor. Siz şimdi bir heyecanlısınız. Evin içinde geziniyorsunuz. Siz evin içinde ne yaptığınız zaman kalbinizi değişti, nerelere gittiğiniz zaman haritasını çıkarıyor ya. Siz bir bakıyorsunuz. Siz televizyonun yanına gittiniz. Saat 23.30'du. Kalbinizin hızı arttı. O şunu düşünüyor. Televizyonda bir şey izlediği için bu oldu. Peki televizyonda hangi program belli mi? Belli. Hangi duygu olduğu belli? Belli. Size şunu diyor. Bu diyor bir insan televizyonda, dizide babası öldüğü zaman heyecanlanıyor diyor. Bunu okuyan Bu. Wireless'ta Wireless. telefon. Evet. mesela perde düşünüyorum diyelim ki. Perde düşünüyorum. Evet. Bir açıyorum perde çıkıyor karşıma. Tamam. Siz aynı şekilde. Çünkü perde düşündüğünüz zaman sizin göz hareketlerinizi okuyor ya. Sizin gözünüzün sağa sola lekini biliyor bu. Onun için sizin bütün bulgularınızda esasında bir nevi düşünce okuyor. Hadi öyle diyeyim. Hah, onu diyorum. Daha basit bir şey söyleyeyim geçsin. Yani çok açıklamaya çalışmayın. Anladım. Ama bunu gidip beyin dalganızdan okumuyor. He, Diğer bulgularınızdan okuyor. Elinizin teri, anladım. gözünüzün Adli gibi. adli gibi. Anladım. Şu anda wireless'lar mesela solunumu okuyor. Bir de wireless'lar sonar gibi. Gönderip geri alıyor. Gönderip evin içinde nerede olduğunuzu biliyorsunuz makine. Bir de ilaç içtiğinizi, yuttuğunuzu biliyor. Çocuğunuza sarıldığını, eşinizle bir odada ne yaptığınızı her şeyi biliyor wireless'lar. Kapatalım mı? Wireless'ı kapatırsanız ama alt komşunun wireless'ı var. Yani mesela diyorlar ki işte Elon Musk Ha. 2 sene içinde bütün 5G uyduları şey yapacak, aktive edecek. Bütün dünyada wireless olacak. Yani hani diyorlar ya evinizdeki wireless'ları Hayır. uyurken kapatın. Elon Musk 2 sene içerisinde bedava wireless çıkaracak. Bütün dünya için. Ve kendi Tesla telefonlarında diyecek ki bu telefon alın, hayat boyu wireless beleş. Amaç ne? Her şeyi izlemek. Everything under control. Big data yani. Yani Oytun neden hoşlanır? Yasemin ne zaman sevinir? Ne zaman üzülür? Yasemin üzülünce ne alır? Yani Yasemin üzülünce ne alır? Yasemin üzülünce çıkıp sen bir yere gittin dondurma yemeye. Hangi dondurmacıya gider? Çilekli mi yer, kakaolu mu yer? Senin hakkında her şey. İşte bu insan hacklenmesi. Yani ve daha sonra da hacklenmiş insanlar. Evet. Bu işte. Yani mesela hani benim ne önemim var ki Elon Musk için mesela? Olur mu? Sen para kaynağısın. Senin karşısında ben çilekli yiyorsam çilekli çıkaracağım. Çilekli dondurmanın tiplerini çıkaracağım. Ve şunu diyecek. Bir dakika çilekli yiyenler kakaoyu da seviyormuş Big Data'dan. O zaman diyecek ki istatistiklerden. Bir kadın 60 işte kaç yaşındasınız siz? 47. 47 yaşında, 47-50 yaşındaki kadınlar şu bölgede ağladıkları zaman çilekli dondurma yediler ama o çilekli dondurma yerken de gitmişler kredi kartlarından patates de almışlar. Hemen önüne patates. Anladım. Büyük bir istatistiksel veri. Bravo sana. Aynen öyle. Büyük bir data bu. Yani hacklenmiş durumdasın. Bir dakika patates yerken de eve gelirken genellikle taksi çağırmışlar. O kadar. Evet. Yağmur yağdığı zaman da genellikle taksiye değil otobüse binmişler. Bu kadar benzer hareketler mi yapıyoruz biz? Evet. Evet. Yani koloniler halinde miyiz? Bakın bir filozof şöyle diyor. Ben kendimi iyi tanıyorum. Çünkü insanı gözlemliyorum. O zaman ben kendimi nereden biliyorum? Senden. İnsanlar aldatır mı? Aldatır. Yalan söyler mi? Söyler. İnsanlar dolandırır mı? Dolandırır. İnsanlar ders çalışır mı? Çalışır. İnsanlar hepsi bende var, sende var. Onun için bu bende yok. Hadi oradan. Bu kadar milattan önceki bir sürü adam felsefeci bunu söylemiştir. Ben insanı tanıyorum nereden? Kendimi Kendimden. tanıyorum nereden? Dışarıdan. O zaman kendini tanımak için aynaya değil. Çevrendeki insanlara bak. Onlar sensin. Herkes herkesin aynısı mı? Evet. Aynası değil. Herkes. Bütün insanlar, bütün koyunlar birbirine benzemiyor. Benziyor. Bütün köpekler benzemiyor. Bütün insanlar birbirine benziyor. Bütün Japonlar, Çinliler. Hepsi. O zaman bizim bütün davranışlarımız birbirine benziyor. O zaman Big Data bunu topluyor işte şu an. Evet, Ve bizi anladım. hackliyor. Sonra ne olacak biliyor musun? Aynı bizim gibi gülen, bizim gibi dondurma alan, bizim gibi dondurma aldıktan sonra taksiye binen robotlar yapılacak.
Peki. Aynı biz gibi. Hocam bir şey soracağım. Şimdi bütün bu korkunç senaryo Korkunç değil. Çok az değil kaldı. mi? Yakında büyük pandemi gelecek. Çünkü Covid-19'la beraber dünya %25 oranda dijitalleşmiş. 75 geçememişiz. Full geçirilmek isteniyor. Yani full dijital, full yapay zeka, full robot. Onun için bütün insanların eve kapanması lazım ve şu olacak. Peki eve kapandık. Kim adliyeye bakacak? Kim polislik yapacak? Kim banka şubelerine bakacak? Kim yatırım yaptıracak? Kim eve bize besin getirecek? Diyecekler ki siz artık evdesiniz. Size biz getiririz. Bir robot 7 kere TUS'u kazanabilir mi? Kazanacak. Ne demek ediyor? Her girdiğini kazanır. Ya. Evet. Biz eski yapay zekalardık. İlk versiyonlarıydık. Ama biz organiktik. Bize şöyle diyecekler. Ya organikler varmış. Bunlar bu sınavları geçiyormuş. Ulan ne salakmışlar. Buna bu kadar bilgiyi hafızada tutuyorlarmış. Ve bizi acıyacaklar biliyor musun? O kadar Nasıl tarih yapmışlar? olacağız. Evet. Ve bizi böyle bazılarımızı klonlayacaklar. Yani bunlar elimizde kalsın diye. Yani bizim bir kısmımız klonlanır. Hocam peki bir şey soracağım. Frekans dediniz ya. Yani ben tabii ki bu korkunç geliyor bana senaryo. Siz bir bilim insanısınız sonuçta. Size nasıl geliyor bilmiyorum da bana çok korkunç geliyor. Ama öyle. Ve sonuçta hep şey diye gönlümü rahatlatıyorum. Diyorum ki ya ben sonuçta Yaradan'a güveniyorum. Ol der ve olur. Şimdi şöyle bir şey sana söyleyeyim. Doğru. Evrendeki her şey frekans bu arada. Dünyanın bir dili var. Evrenin bir dili var. Ve bunun adı frekans. Yani frekans ne? Bilmeyenler için söyleyeyim. Bir saniyedeki titreşim sayısı. Titreşim her şey. Bütün elektronlar titreşiyor. Bütün atomlar titreşiyor. Bütün gezegenler titreşiyor. Her şey. Ya bütün MR titreşimle çalışıyor. Evet. Yani MR'da siz şu topaç hareketi yapan şeyi önce şey yapıyorsunuz. Şu hale yaptırıyorsunuz. MR'ın içine girince tek yönlü bir manyetik alan mı? Böyle dönüyor. Sonra bunu kafasına vuruyorsunuz radyo frekansla. Bu böyle oluyor. Böyle dönmeye başlıyor. Sonra bu geri gelirken, enerjiyi verirken eski konuma yanında su varsa başka bir enerji gönderiyor. Yağ varsa başka bir enerji gönderiyor. Onu okuyup o dokuyu tahmin ediyor bilgisayar. Ve full bir görüntü veriyor. Yani frekansına bakıp yandaki molekülle ilişkisine bakıyor ve size görüntünün aynısını veriyor. Yani gerçek bir görüntü veriyor sonuç. Yani gelecekte bir göz bizim kafamızdan geçen nesini okuyabilir. Anladınız mı? Yani bir cihaz. Şimdi bunu MR dokuyu okuyor. Ama yarın düşünce de bir frekans oluşturduğu için şu olabilir. Cihaz bizim kafamızdan ne geçiyorsa aynısını okuyabilir. Ve sonuç bizim her şeyimizi okuyan cihazlar olacak. Allah. Şöyle bir yere kadar okuyabilir. Bizi okuyabilirler. Ama sonsuz frekans okunamaz. Evrenler sonsuz olduğu için. Boyutlar. Çünkü bize göre 3 tane boyut var. Bence sonsuz boyut var. Sonsuz evren var, sonsuz uzay var. Bak uzay sonsuz demiyorum. Sonsuz sayıda uzay var. O kadar çok kombinasyonu yapay zeka okuyamaz. O kadar enerji yok. Elektrik nereden bulacağız? Evet. Atom santralleri, güneş yetmez. Sonuç sadece belli bir kısma okuyabilen cihazlar yapılır. Ama tüm evreni okuyamaz. Sonuç yine belli bir sınırda olacak ama insan eklenecek. Yani evet tanrıcılık oynuyorlar. Tanrıcılık. Anladım. Küçük bir tanrıcılık. Ha. Ne bu? Yerel tanrıcılık. Çok küçük. Bizim için büyük ama Buna muhtar tanrıcılık diyelim. çok iyi.